O gece bir yolcu aldım ve yaşananları hala tam olarak anlamıyorum. Korsan taksi işi benim için hiçbir zaman tam zamanlı bir iş olmadı. Gündüzleri kendi işim var. Akşamları ise çoğu zaman evdeyim. Boş olduğum zamanlarda aracı alıp çıkıyorum. Tanıdıkların kurduğu küçük bir mesajlaşma grubundan yazıyorlar. Müsaitsem gidiyorum, değilsem cevap vermiyorum. O akşam da böyle olmuştu. Saat ilerlemişti. Evdeydim. Telefonuma bir mesaj geldi. Konum gönderilmişti. Ardından gece geç saatte gidilecek, dönüş de olacak yazılmıştı. Önce haritayı açıp adrese baktım. Şehrin dışına düşüyordu. Daha önce gitmediğim, adını bile duymadığım bir yerdi. İster istemez düşündüm. Bu işi yapan herkes bilir. Bir durağa bağlı değilsen, başına bir iş geldiğinde seni soracak kimse de olmaz. Saat de geç olunca içime bir tereddüt düştü. Yolcuya tam olarak ne zaman gidileceğini ve ne kadar bekleyeceğimi sordum. Cevapları kısaydı. Sadece ufak bir işim var, çok beklemeyeceksin, işim bitince haber vereceğim. Sonra ücreti söyledi. Normal bir gidiş gelişten yüksekti. Pazarlık bile yapmadı. Sanki tereddüt ettiğimi anlamış gibiydi. Telefonu elimde tutup bir süre ekrana baktım. O saatte yapacak başka bir işim yoktu. Evde oturacaktım. Götürür getiririm, karşılığında da iyi bir para alırım diye düşündüm. Konumu kaydettim. Adama onu götüreceğimi söyledim. Gece saat 10 sıralarında adamdan mesaj geldi. Ben de anahtarımı aldım ve evden çıktım. Adamı alacağım yer yakınlarda bir caddeydi. Oraya vardığımda adam kaldırımda duruyordu. Işığın altındaydı. Rahatça seçiliyordu. Üzerinde düzgün bir mont, temiz ayakkabılar vardı. Orta yaşlarda, bakımlı, ilk bakışta dikkat çeken, rahatsız etmeyen bir hali vardı. Arabanın yanına geldi. Kapıyı açmadan önce kısa bir selam verdi. Sesi sakindi. Arka koltuğa oturdu. Kapıyı kapattıktan sonra bir süre konuşmadı. Camdan dışarı bakıyordu. Yanında orta boy bir çanta vardı. Yan tarafındaki koltuğun üzerine koymuştu. Dikiz aynasından ona bakıyordum. Rahat görünüyordu. Gerginlik, acele, huzursuzluk yoktu halinde. Bir süre sessiz gittik. Sonra ben konuşmayı başlattım. Havadan sudan, trafikten konuştum bir müddet. Adam kısa cevaplar verdi. Samimi görünüyordu. Bir süre sonra lafı dolandırmadan sordum. Bu işleri hep böyle mi hallediyorsun? Yani korsanla mı gidip geliyorsun genelde? Bunu sorarken sesimi özellikle rahat tutmaya çalıştım. Muhabbet olsun diye sormuş gibi yaptım. Ama aslında adamın niyetini, işini, kafamı kurcalayan şeyleri netleştirmek istiyordum. Adam camdan bakmayı bırakmadan cevap verdi. Bölgenin ıssız olduğunu, yolların düzgün olmadığını söyledi. Taksiciler o yolu çıkmak istemiyor. Bu saatte kimse beklemez beni orada dedi. Beklemeleri gerekiyor halbuki dedim. Nasıl bir yer orası? Tepkisini ölçmek ister gibi aynadan yüzüne baktım. Ardından iş için mi gidiyorsun diye sordum. Evet, bir teslimat işi var diye yanıt verdi. Bu yanıt içimde küçük bir soru işareti bıraktı. Gözüm yine aynaya kaydı. Adamın yüzünde en ufak bir tedirginlik yoktu. Yine de aklımdan geçenleri engelleyemedim. Yasa dışı bir iş mi acaba diye düşündüm. Adam bunu anlamış olacak ki sakin bir sesle "Merak etme, öyle şeyler değil, evrak işleri. Bugün çok yoğundu, bu saate kaldı. Normalde erkenden halledip dönmüş olurdum" dedi. Bu sözlerden sonra biraz rahatladığımı hissettim. Yolumuza devam ettik. Zaman zaman konuşup zaman zaman sustuk. Uzaklaştıkça etraf iyice sakinleşti. Saatin ilerlediği belli oluyordu. Artık tenha yollardan ilerliyorduk. Adam bir süre sonra "Yaklaştık, ileride bir yol ayrımı var. Oradan yokuşa sapacağız" dedi. Dediği yer gelince direksiyonu kırdım. Yokuş bayağı bir dikti. Araba zorlanarak ilerliyordu. Yokuşun sonunda daha da dar bir yola girdik. Yol bozuktu, engebeliydi. Yağmurdan dolayı her yer çamur içindeydi. Adam camdan dışarı bakıp "İşte buradan ileri gitmiyorlar" dedi. Az önce anlattıklarını ispatlamak ister gibiydi. Etrafa baktım.
Gerçekten de insanın tedirgin olacağı türden bir yerdi burası. Ne ev vardı ne de ışık. Birinin burada yaşadığına dair en ufak bir iz bile yoktu. Bu yüzden tedirgin oluyorlardır diye düşündüm. Kim ister ki bu saatte böyle bir yere girmeyi? Yavaş yavaş ilerlemeye devam ettim. Yağmur hafiflemişti. Tam o sırada adam eliyle ileriyi işaret ederek "Şu köşede durabilirsin" dedi. Gösterdiği yer yolun kenarındaki büyük bir ağacın altıydı. Arabayı oraya çektim. Tam karşımızda büyük, demir parmaklıklı bir kapı vardı. Yüksek, ağır ve eski duruyordu. Kapının arkasını göremiyordum. İçerisi karanlıktı. Ama kapının büyüklüğünden, demirin işçiliğinden, ardında sıradan bir ev değil, geniş bir bahçe ve büyük bir yapı olduğu tahmin ediliyordu. Motorun sesi kesilince etraf tamamen sessizleşti. Karga sesi dışında hiçbir ses yoktu. Adam kapıyı açmaya hazırlanırken "Ne kadar beklerim abi?" diye sordum. "Çok sürmez, merak etme" dedikten sonra çantası elinde arabadan indi. Tam o sırada yağmur yeniden çiselemeye başladı. Adam çantasını alıp demir kapıya yöneldi. Koltuğumda oturmuş, farların aydınlattığı o kapıya bakıyordum. Beklemeye başlamıştım. Adam kapının önüne geldiğinde ağır demir kapı kendiliğinden açıldı. Adam hiç duraksamadan içeri girdi. Bahçeye doğru yürüdü. Birkaç adım sonra karanlığın içinde yavaş yavaş kayboldu. Tamamen yalnız kalmıştım. Gözüm kapıya takılı kaldı. Demir kapı hala açıktı. Öne doğru eğilip gözlerimi kıstım. Karanlığın içinden bir şey seçmeye çalıştım. Bahçenin içi yeşillik gibi görünüyordu ama detay seçilmiyordu. Tam o koyu alanın içinde, karanlığın ortasında beyaz bir şey parlıyor gibiydi. Karanlıkta olduğu için göze çarpıyordu. Hareketsizdi. Bir nesne mi yoksa bir insan mı olduğu anlaşılmıyordu. O sırada yağmur birden şiddetlendi. Dışarısı daha da silikleşti. Beyaz cisim hala orada duruyordu. Ama bu yağmurda bir insanın orada kıpırdamadan durması mümkün değildi. Bahçeye konulmuş bir şey olmalı diye düşündüm. Zaten yağmur arttıkça görüşüm iyice zayıflıyordu. Saate baktım. 23:30'u gösteriyordu. Adam içeri gireli yaklaşık 15 dakika olmuştu. İçime bir huzursuzluk yayıldı. Direksiyona yaslanıp "Hadi nerede kaldı bu adam?" diye söylendim. Yağmur hiç azalmadı. Bir 15 dakika daha geçti. Tekrar saate baktım. "Yarım saat oldu" dedim bu sefer daha yüksek bir sesle. Kapıya baktım. Açık duruyordu. Beyaz cisim hala seçiliyordu. Ama artık daha silikti. Çıkıp baksam mı diye düşündüm. Sonra yağmura, karanlığa ve etrafın ıssızlığına baktım. Arabanın içi bütün bu sessizliğe rağmen dışarıdan daha güvenli geliyordu. Olduğum yerde kaldım. Bir gözüm saatteydi, bir gözüm kapıda. 45 dakika olmuştu. Kapı hala açıktı. Bu kadar uzun süre beklemek normal değildi. Bunu artık inkar edemiyordum. İçimdeki huzursuzluk yavaş yavaş kesin bir düşünceye dönüşüyordu. Bir sorun olduğunu hissediyordum. Adamı geri götüreceğime söz vermiştim. Onu orada bırakıp gitmek içime sinmiyordu. Ya içeride bir şey olduysa, yardıma ihtiyacı varsa diye düşündüm. Ama arabadan inersem benim de başıma bir şey gelebilirdi. Buna cesaret edemiyordum. Direksiyonu iki elimle kavradım. Parmaklarım sertleşmişti. "Kalk git" dedim içimden. "Burada kesin başka bir şey dönüyor. Başına bir iş gelmeden uzaklaş." Tam bu düşünceyle harekete geçecek gibi olmuşken yan camdan gelen sert bir vuruş sesiyle olduğum yerde sıçradım. Refleksle başımı yana çevirdim. Adam geldi sandım. Kapıyı açmak için elim kilide gidecekken dışarıdakini gördüm. Bir kadındı. Yağmurun altında sırılsıklam olmuş, saçları yüzüne yapışmıştı. Defalarca avcuyla cama vurdu. "Lütfen açın" diye bağırıyordu. Elim havada kaldı. Neler olduğunu anlamaya çalışıyordum. Kadının nereden çıktığını görememiştim. Hiç durmadan cama vurmaya devam ediyordu. Bir ön cama vuruyor, bir arka cama geçip arabanın içine bakıyordu. Gözleri panikle etrafı tarıyordu. Şok olmuş halde bu kadın nereden çıktı diye düşünürken bir sarsıntıyla kendime geldim. Düşünmeyi bıraktım.
Hemen kapının kilidini açtım. O sırada kadın arka camın önündeydi. Kilidin sesi duyulur duyulmaz kapıyı açtı ve kendini arka koltuğa attı. Kapıyı sertçe kapattı. "Ne olur hemen buradan gidelim," dedi. Tir tir titriyordu. "Ne oluyor? Ben bir adamı bekliyorum," diyemeden sözümü kesti. "Lütfen önce gidelim. Ne olur burada duramayız," diyordu. Sesindeki panik beni de sardı. Orada tehlikeli bir şey olduğu kesindi. Gaza basıp oradan uzaklaşmaya başladım. Kadın camdan dışarı bakıp sürekli etrafı kontrol ediyordu. "Peşimizdeler mi?" diye sordum. "Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Çıkabildim mi? Hala orada mıyım? Anlamıyorum," dedi. Söylediklerinden bir şey anlayamamıştım. Korkmuştu. Başına kötü bir şey gelmiş olmalıydı. Böyle durumlarda insanlar saçmalar diye düşündüm. "Polisi aramamı ister misin?" diye sordum. Başını hızlı hızlı sallayarak "Hayır, fayda etmez. Sadece buradan uzaklaşalım," dedi. İçimdeki huzursuzluk büyüyordu. Sorduğum sorulara net bir cevap alamamak sinirimi bozmuştu. "Nereye gidelim o zaman? Benim de başım belada mı? Ne oluyor, neyin içindeyiz biz?" diye sorular sıralamaya başladım. Sözlerim daha bitmeden araya girdi. "Bilmiyorum, lütfen sadece acele et," diyordu. "Sen o evden mi çıktın? Az önce bir adam girdi oraya. Onu bekliyordum," dedim. Aynadan yüzüne bakıyordum. Yüzünü ilk kez o kadar net gördüm. Bembeyazdı. "Orası bir ev değildi," dedi. Ne demek istediğini anlayamadım. "Nasıl yani? Adam oraya girdi. Büyük bir kapı vardı," dedim. "Biliyorum," dedi kısık bir sesle. "Ama girilen yer..." Bu sözden sonrasını anlayamadım. Direksiyonu daha sıkı tuttum. "O adam nerede şimdi?" diye sordum. Bir süre cevap vermedi. Sonra "Artık orada olamaz. Onu gönderdiler," dedi. "Nereye gönderdiler? Ne diyorsun sen? Hiçbir şey anlayamıyorum. Cidden kafayı yiyeceğim," diye sesimi yükselttim. Kadın "Ben de anlamıyorum," dedi. "Oraya nasıl girdiğimi bilmiyorum. Bir yerde sıkışıp kaldım. Sonra o adam geldi. Onu çağırmışlardı sanırım. Ama yanlış kişiydi." Hala mantık arıyordum. Yanlışlıkla mı aldılar yani? Başını salladı. "Bilmiyorum. Belki de benim yerime geçti. Şimdi nerede olduğunu bilmiyorum," dedi. Sonra camdan dışarı bakarak "Ben çıkabildim ama ne kadar sürem var onu da bilmiyorum," dedi. Söylediklerinin saçma olduğunu düşünmek istedim. Öyle olmak zorundaydı. Başına bir şey gelmişti ve zihni bunu kaldıramıyordu. Kadın arka koltukta durmaksızın konuşuyordu. Sözleri birbirine dolanıyordu. Bir eşikten bahsediyordu sürekli. Sanki başka bir açıklaması yokmuş gibi. Nerede olduğunu, ne kadar süredir orada kaldığını bilmediğini söylüyordu. Zamanın orada yanlış aktığını, bazen hiç akmadığını söylüyordu. Cümlelerinin başı sonuna varmıyordu. Söylediklerinden hiçbir şey anlayamıyordum. Kafamın içi iyice dolmuştu. Direksiyonu sıkıp nefesimi topladım. "Biraz sakin ol lütfen, rahatla. Anlatmaya çalışıyorsun ama böyle olmuyor," dedim. Sesim beklediğimden daha sert çıkmıştı. Bir anda sustu. Yağmurun da sesi kesilmiş gibiydi. O an söylediğimin işe yaradığını düşündüm. Gerçekten de sakinleşmişti. "İyi misin?" diye seslendim. Cevap gelmedi. Dikiz aynasından baktım ama arka koltuk boştu. Yanlış gördüğümü sandım. Aracı hemen durdurdum. Kalbim göğsüme vuruyordu. Hemen arkaya döndüm ve koltuğa doğru eğildim. Ellerimle koltuğu yokladım. Arabadan indiğini görmemiştim. Kapı sesi de duymamıştım. Camlar kilitliydi. Kadın resmen yok olmuştu. Az önce buradaydı diye mırıldandığımı hatırlıyorum. Arka koltuğa tekrar bakıp elimi gezdirdim. Koltuk nemliydi. Delirmiş gibiydim. Arabadan inmeye niyetlendim. Ne olduğunu anlamam gerekiyordu. Ama önümü döndüğümde tekrar donup kaldım. Az önce ana yolda ilerliyorken şimdi arabanın önü yine o demir parmaklıklı kapıya bakıyordu. Kapı hala açıktı ama yağmur dinmişti. Sanki hiç ayrılmamıştım. Titreyerek saate baktım. Gece yarısını gösteriyordu. Adamın kapıdan girip gözden kaybolmasının üzerinden 45 dakika geçmişti. Yani onu beklediğim son anı gösteriyordu saat. Kadın gelmeden hemen önce
Gitmeli miyim diye düşündüğüm zamanı. Nasıl yani diye fısıldadım. Hiç ayrılmadın mı? Aklım almıyordu. Az önce yaşadıklarımdan emindim. O kadınla birlikte uzaklaşmış ve epeyce yol almıştık. Ama saat oradan hiç ayrılmadığımı söylüyordu. Koltuktaki ıslaklıksa kadının gerçekten orada olduğunun kanıtı gibiydi. Demek ki zamanla ve orası ile ilgili söyledikleri tamamen saçma değildi. Bu düşüncelerle birkaç dakika daha geçti. Saat tekrar ilerledi. Adamın içeri girmesinin üzerinden 55 dakika geçmişti artık. Dayanamadım. Gaza bastım ve oradan uzaklaştım. Eve vardığımda bir kez daha arka koltuğu yokladım. Bu kez kuruydu. Gelene kadar kurumuş olmalı diye düşündüm. Ya da gerçekten kafayı yiyordum. O geceden sonra bir daha taksiye çıkmadım. Yaşadıklarım gerçek miydi? Hala bilmiyorum. Ama gerçek olduğunu hissediyorum. Ben oraya girmedim. O kapıdan geçmedim. Olan bitenin içinde olmadım. Sadece bekledim. Kadın bana ulaşıp kaçmıştı. Ama sonra yeniden oraya döndü. Yani ben öyle olduğunu düşünüyorum. O adamı da kadını da orada bırakıp gittim. Sanki yanlışlıkla bir şeyi yerine geri koymuşum gibi. O bölgeye tekrar gitmeyi aklımdan bile geçirmiyorum. Çünkü oraya girmemiş olsam da bir şekilde beni fark ettiklerini biliyorum.